8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada güzel mi güzel değerli arkadaşım uzman estetisyen Burcu Güler Yüz bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş Teşekkür bulduk ederiz. hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok sağ olun. O güzel enerjinle programımıza renk kattın. Ay, çok Hoş sağ olun. geldin Hep tekrar. birlikte. Bu enerjiyi hep birlikte oluşturacağız Evet. şimdi bu programda. Sevgili Burcu Hanımcığım, evet kış ayında almış olduğumuz bu yağları nasıl gidereceğiz? Yaz geldi kapıda. Aynen. Artık biz Haziran'a girmek üzereyiz. Nasıl gidereceğiz bu yağları? Tam Tavsiyelerin zamanı. neler? Tam zamanı aslında. İster çok fazla her yerinizde kilo biriksin, isterseniz de bölgesel biriksin. Bunların hepsinin cihazı mevcut baktığınızda. Ve bu cihazları aslında kombin sunmak önemli olan. Kişiye özel ne cihazınız varsa, ben bütün meslektaşlarıma söylüyorum. Herhangi bir tane cihazla herhangi bir şey olmaz. Bir cihazın arkasından sıkılaştırması, incelmesi, bir cihaz çünkü hepsini yapmıyor açıkçası. Aynı şekilde bizlerde de şöyle bir şey yapıyoruz. İlk önce kişinin kilo tartımına bakıyoruz. Yağın ne kadar olduğuna bakıyoruz vücudunda, ödemin ne kadar olduğuna bakıyoruz. Daha sonrasında yağlanmanın nerede olduğuna bakıyoruz. Ona göre cihaz sunumunu yapıyoruz açıkçası. Peki birçok cihaz var diye söylediniz. Bunlardan hani şu en etkilisidir dediğiniz var mı? Özel bir seçiminiz var mı? Aslında hocam çok fazla cihaz var aynen denilen gibi ama kişinin neye ihtiyacı var? Kilo problemiyle ilgili bir cihazsa eğer ki her yerimde ben kilomu biriktirdim ve bununla ilgili vermek istiyorum derseniz o zaman bir koşu bandı gibi hatta o koşu bandına bir platform eklenmiş ve biz onda yürümeyi zorlaştıracak, sizi içerisine çeken bir cihazla bu işlemi yapıyoruz baktığınızda. Ve daha sonrasında 30 dakikalık bir yürüyüşle bu size geri dönüşü spor salonlarında yürüyüşte yaptığımızda 30 dakikada 150-180 kalori giderken bu cihazda 1500 kalori gidiyor. Gerçekten böyle nasıl söyleyeyim terleriniz çıpır 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 çizgi filmlerdeki gibi dışarıya akıyor. Bununla birlikte komple kilo veriliyor. Ama bu yetiyor mu? Biz Türklerde biliyorsunuz hem bayanlarda farklı bölgelerde çok daha fazla yağlanma, erkeklerde çok daha fazla yağlanma oluyor. Aynı şekilde bunların da bölgeselini çalıştırıyoruz. Benim şu sıralar en çok sevdiğim ameliyatsız liposuction cihazımız. Gerçekten ismi üzerinde ameliyata gerek kalmadan, acı olmadan, ağrı olmadan yaptırdığından bir saat sonrasında yağlanmanın o tartıya tekrar çıktığındaki o yağlanmanın tekrar göz önünde gitmesiyle birlikte ve yaklaşık 2-2,5 kilolara kadar yağ gidiyor hocam. Daha sonrasında onu suya çevirip ödem yoluyla da ve lenf drenaj yöntemiyle de vücuttan atılıyor. Onun için tek cihaz yetmez diyorum baktığınızda. Aslında siz problem olan bölgeye ya da kişinin tamamen ihtiyacına yönelik protokol belirliyorsunuz. Aynen öyle. Yani tek cihaz yetmez derken problem neredeyse ya da tüm vücuttaysa ona göre yol alıyorsunuz. Evet, ona göre hastayla protokoller birlikte. yapılıyor açıkçası. Evet. Peki bu ameliyatsız liposuction dediğimiz işlem birçok bölgeye yapılabilen işlem herhalde. Nerelere yapıyorsunuz? Bunlardan bahsedelim mi? Özellikle karın bölgesindeki yağlanma da çok etkili. Simit bölgesindeki yağlanma da çok etkili. Sırtımızda biriken o sütyen altı dediğimiz askılın oradaki yağlanma da çok etkili. Başlık şeklinde takılıyor ve yaklaşık 1 saat o başlık sizi -10 dereceye kadar düşürüyor. Ve bu cihaz -10 dereceye düşürebilen, bırakın Türkiye'nin, dünyanın tek cihazı. Diğer cihazlar -5'lerde, -7'lerde kalıyor. Sıcaklığa çeviriyor kendini falan. Ama bu 1 saat boyunca -10 derecede tutuyor kendini ve çıkarttığımızda bölgesel taraftaki yağ böyle bastığımızda burası kristalleşmiş bir şekilde içeriye giriyor. Tıkır 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 yağın aslında kristalleştiğini hissediyoruz. Daha sonra iç bacaklarda, basende, kollarda, hatta gıdı bölgesinde bile kullanılabiliyor. Hepsinin başlığı farklı ama. Ona göre işlem Ne yapmak kadar lazım. sürüyor bu işlem süreçleri? Yani hani bir gün içerisinde halledilebiliyor herhalde bütün vücut değil mi? Aynen. Aslında şöyle, ben en fazla 2 ya da 3 başlığı takma taraftarıyım kendi danışanlarım için. Çünkü ne dedim? O yağlanma tamamıyla kristalleşip vücuttan atılımı vardır. Hani hocam da çok iyi bilir. O vücuttan atılımın bir süreci vardır. Yaklaşık 3-4 gün civarında. Diğer başlıkların planlamasını da 3-4 gün sonrasına yapılsa çok daha iyi. Ama
Kişi eğer ki bir günlük geldi, benim çok şehir dışı danışanlarım var. Şehir dışından geldi, bu sefer saatli olarak yapıyoruz. O saati mesela taktık 1 saat, daha sonrasında 2-3 saat ara verip bir su deposu ya da farklı bir cihazla ödem attırımı, sonra tekrar 2-3 başlık daha takıp kendi şehrine gönderebiliyoruz açıkçası. Çok güzel. Yaz öncesi hızlı bir şekilde zayıflama, Çok incelme, yüksek. sıkılaşma hepsi Yani mümkün sizde. Ne diyorum Beyhancığım? Şöyle tamamıyla taktık, tartıya girdi, taktık. Tartıdan aynı anda çıktığında en fazla 2,5 kilolara kadar ben gördüm. Harika. Yani 2,5 kilo düşmüş olarak hem de yağdan bir şekilde. Tam etkisini ise 30 gün sonunda artık ödemimizin yerine geldiğinde tam almış oluyoruz açıkçası. Peki yani ilk sonucu, ilk etkiyi böyle alabiliyoruz diyebilir miyiz o zaman? Tabii Yaklaşık tabii 30 ilk gün bir hafta içinde. içerisinde zaten o bölgede yumuşamayı hissediyoruz. Daha sonra bir ay sonunda da tamamıyla o bölgedeki yağlanmanın kalktığını hissediyoruz orada da. Peki Burcucuğum, bu ameliyatsız liposuction işlemi kalıcı mıdır yapılan bölgelerde? Onun hakkında da bilgi alalım Evet. sizden. Aslında soğuk lipoliz mantığında bir cihaz ama soğuk lipoliz değil. Çünkü soğuk lipolizi her ay taktığınız bölgenin aynı yerine takabiliyorsunuz. Ama bu cihazda takım sağlanmıyor. Yani bir bölgeye taktınız, en az aradan 3,5-4 ay geçmesi lazım aynı bölgeye takabilmek için. Çok güçlü olduğu için, tamamıyla vakum gücünün ve eksi 10 dereceye düşürebildiği için bir daha aynı bölgeye takmamız 3,5-4 ayı buluyor. Zaten o zamana kadar da kişi kendinde bölgelere takıldığında kendi de diyetini yapacak ve ondan sonrasında sonucunu alınca gerek kalmıyor açıkçası. Orada daha sonrasında yağ oluşumu olur mu? Aslında en önemli soru bu. Evet. O yağ oluşumu olmuyor. Aynı liposuction gibi. Liposuction yaptıranlar çok iyi bilir. Nasıl liposuction'ı yaptırınca o bölgede yağlanma olmuyor. Diğer bölgelerde eğer ki siz diyetinize ya da sağlıklı beslenmeyi öğrenemediyseniz, buna devam ederseniz sağlıksızlığa, o zaman diğer bölgelerde olma şansı var. Ama taktırdığınız bölgede asla bir daha olmuyor. O çok büyük avantaj. Evet. Yani benim gözlemlediğim kadar sosyal medyadan ameliyatsız liposuction yaparken eş zamanlı olarak cilt bakımı da yapıyorsunuz herhalde. Evet. Cilt bakımından da bahsedelim dilersen Evet. vaktimiz varken. Cilt bakımlarında biz aynı şekilde nasıl zayıflama tarafında kişiye özel çalışıyoruz, cilt tarafında da aynı kişiye özel. Kişi gelip de bana ben bir peeling yaptırmak istiyorum. Cildimde sizden izledim şu peelingi tercih ediyorum derse bir dakika dur diyoruz. Çünkü cildinin neye ihtiyacı var? Senin neyden şikayetin var? Ondan sonrasında güzel bir belki medikal cilt bakımıyla cildi temizleyip ondan sonra peeling ya da belki farklı bir cihazsal yardım ya da hiç olmazsa vitamin bakımlar, bunlarla birlikte cildin güzelleşmesini sağlamak daha şanslı. Yani bize gelen birazcık şöyle, Burcu'ya tosluyorlar açıkçası, öyle söyleyeyim. Ben şu cihazda girmek istiyorum, çok beğendim. Hayır, o cihaz sana uymuyor. Sana uyan cihaz bu ama o cihaza gelecek zaman diyorum. Evet. O cihaza gelene kadar ki vaktin şu. Eğer ki biz o cihaza ihtiyacımız kalırsa o zaman onu devam edeceğiz söz. Ama şu anda önceliklerimiz önemli. Evet. Peki ameliyatsız liposuction'a tekrar geri dönmek istiyorum. Ameliyatsız liposuction işlemi kimlere yapılmaz? Kimlere tavsiye etmiyorsunuz? Bunun altını çizelim, izleyenler de birebir dinlemiş olsun. Çünkü çok güçlü bir cihaz dizdik farkındaysan. Evet. Çok güçlü bir cihaz olduğu için özellikle karın bölgesinde 6 ay içerisinde sezaryen olmuş olanlara kesinlikle uygulamıyoruz. Ya da o bölgede ameliyat geçirenlere kesinlikle uygulamıyoruz. Vakum gücü çok güçlü. Dikişlerle ilgili sıkıntı olmasın diye. Sadece 6 ay ama. Evet. Eğer ki dikişe bağlı o da. Öyle değil mi hocam? Evet. Hani dikişi ne kadar sağlamsa ya da cilt kendini nasıl onardıysa, onarım sağlandıysa 6 ayda okey. Ama bazı ciltler onarım sağlamıyor, o zaman bir seneyi bulabilir. Normal doğumlarda 3 ay sonrasında takılabilir. Hiçbir şekilde herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle ben şunu öneriyorum. Kalp sıkıntısı olanlara çok önermiyorum. Çünkü biraz stres yaratabiliyor. Vakum çekerken onun biraz sancısı ama ameliyattan çok daha kolay, öyle söyleyeyim. Sancısından kaynaklı belki heyecan yapıp onu sağlayabilir. Özellikle şeker hastalarında açık bir yara sağlamıyor ama şeker hastalarının onarımı çok zor olduğu için orada bir morarması çok daha fazla oluyor. Çok önermiyorum ama onun da dozajına bakmak lazım açıkçası orada da. Keza kan sulandırıcı ilaç kullananlar da. Evet,
İşte hocam herhangi bir şekilde kanı çıkan bir şey olmadığı için, hani bir çizme ya da bir enjeksiyon işlemi olmadığı için hani kan sulandırıcı da çok önemli değil ama morarmayı birazcık daha fazlalaştırabilir açıkçası. Evet. Orada. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Burcu Ya, ben Güler Yüz. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok güzel Ayağına bir programdı. Sizin çok da ağzınıza özlemişim sağlık, zaten. Çok güzel İyi ki geçti. geldin. Hayır, çok sağ olun. Evet, bugünkü 8'de Sağlık'taki misafirimiz uzman estetisyen Burcu Güler Yüz'dü. Kendisiyle bölgesel zayıflamadan, bunun dışında ameliyatsız liposuction'dan bahsettik. Evet, 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.